Selam. Hatırlarsan daha önce Saber Showdown'da kıyafet tasarımı ve morph yapımı ile ilgili bir video paylaşmıştım. Ama gelen istekler üzerine bu işi telefon ve tabletten yani mobilden nasıl en detaylı şekilde yapacağını sıfırdan anlatmaya geldim. Hazırsan hemen videoya geçelim. İlk olarak telefonundan veya tabletinden Google Chrome tarayıcısını aç ve Roblox'un resmi sitesine girip hesabına giriş yap. Ardından yukarıdaki menüden Marketplace yani mağaza bölümüne gel. Kombinimiz için eşya seçmeye başlayacağız. Burada kategorileri tek tek gezeceğiz. Önce kafa aksesuarı bölümüne geliyorum. Ben bu kombin için arama kısmına Ninja yazarak arattım. Sen kendi tasarımına uygun şekilde istediğin ögeyi aratabilirsin. Karşıma çıkan Ninja aksesuarlarından gözüme kestirdiğim bir tanesinin üzerine basılı tutarak onu yeni sekmede açıyorum. İşlemleri hızlandırmak için diğer tüm kategorileri de sırayla yeni sekmede açacağız. Daha iyi anlamanız için örnek bir ninja tasarımı yapacağım.
Sırasıyla kafa aksesuarı, yüz aksesuarı, boyun aksesuarı, ön aksesuar, arka aksesuar, bel aksesuarı ve son olarak klasik tişört ile klasik pantolon kısımlarına da tek tek girip beğendiğim eşyaları buluyorum. Hepsine basılı tutup yeni sekmede aç diyerek arka plana atıyorum. Mağaza kısmındaki işimiz şimdilik bu kadar. Şimdi işin en önemli kısmına geldik. Açtığımız ilk sekmeye yani kafa aksesuarına geliyoruz. İlk olarak Type yazan kısımdan ürünün türünü kontrol et. Kafa için olduğuna emin ol. Ardından yukarıdaki URL'e yani link çubuğuna tıklıyoruz. Ardından kalem simgesine basıyoruz. İki slash işareti arasında yer alan sadece rakamlardan oluşan karmaşık kodu basılı tutarak kopyalıyoruz. Hemen Saber Showdown oyununa geçiyoruz ve Morph ekranını açıyoruz. Yeni eşyaları rahatça görebilmek için karakterin üzerindeki eski aksesuar ve kıyafetleri temizledim. Az önce kopyaladığımız kafa aksesuarı kodunu Morph menüsündeki kafa bölümüne geliyoruz. Sonra arama kısmına kodu yapıştırıyoruz ve eşyamızı giyiyoruz. Şimdi bu mantığı diğer tüm sekmeler için sırayla tekrarlıyoruz. Sıradaki aksesuarın sekmesine geç, linkteki rakam kodunu kopyala, oyuna dön, kendi kategorisindeki boşluğa yapıştır ve giyin. Yüz, boyun, ön, arka, bel aksesuarları ve kıyafetlerin hepsini tek tek bu şekilde oyuna aktarıyoruz.
Tüm ögeleri giydikten sonra kombin gözüme pek hitap etmedi. Ben de kendi tarzımda biraz değişiklik yapmak istedim. Önce kollarımı ve kafamı siyaha boyamayı denedim. Ama yine tam içime sinmedi. En sonunda kafayı tekrar normal ten rengine döndürdüm. Yüz aksesuarını değiştirdim. Ve tarz bir saç ekledim. Yine de tam istediğim gibi efsane bir ninja kombini olmasa da iş görür. Mobilde Saber Showdown için kıyafet ve morf tasarlamak işte bu kadar kolay. Eğer sadece mobil için geldiysen, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma, kendine iyi bak ve hoşça kal. Şimdi ise videonun devamında bilgisayarda bu işlemlerin nasıl çok daha hızlı ve pratik yapıldığına geçiyoruz. Bilgisayardan oynayanlarla videoya devam edelim. Geldik bilgisayar versiyonuna. Bilgisayardan yapmak çok daha pratik. Hemen Google Chrome'u açıyorum ve roblox.com'a giriyorum. Gördüğün gibi benim hesabım zaten açık olduğu için direkt ana sayfa karşıma geldi. Buradan yine yukarıdaki Marketplace bölümüne tıklıyorum. Şimdi, önceki videolarda bana çok sorduğun şu, peluş kıyafetler ve mini figür kostümleri mevzusunu da bilgisayar bölümünü anlatırken aradan çıkaralım, o da tam olarak netleşsin. Marketplace'e girdikten sonra sol taraftaki menüden önce All seçeneğine, hemen ardından altındaki Clothing yani kıyafet seçeneğine tıklayıp Apply butonuna basıyorum. Arama çubuğuna direkt Mini yazıp aratıyorum. Gördüğün gibi karşımıza o çok istediğin peluş ve mini figür kostümleri çıktı. Şimdi bunlardan sırayla 3 tanesini örnek olması için giyeceğim. İlk olarak tavşan kostümüne tıklıyorum. Gördüğün gibi type yani tür kısmında shirt yazıyor. Yukarıdaki linkten 2 slash arasındaki rakam kodunu kopyalayıp oyuna geliyorum. Morph menüsünden shirt kısmına kodu yapıştırıp giyiyorum ama beklediğim gibi çalışmadı. Giyince kostüm direkt yerin içine girdi ve karakter tamamen görünmez oldu. Yani bu kostüm tam istediğimiz gibi olmadı. Hemen ikinci kostümümüz olan somon balığı kostümüne geçiyorum. Bunun type kısmını kontrol ettiğimde bu sefer jacket olduğunu görüyorum.
Kodu kopyalayıp oyunda jacket kısmına gelerek yapıştırıyorum ve giyiyorum. Ama bu da tam olmadı. Kostüm tüm vücudu kaplamak yerine karakterin iki bacağının arasında öylece durdu. Yani buna da çalışmadı diyebiliriz. Son şansımızı üçüncü kıyafet olan Minecraft sandığı kostümünde deniyoruz. Bunun da type kısmına baktığımda ilk kostüm gibi shirt olduğunu görüyorum. Kodu kopyalayıp oyunda yine shirt kısmına yapıştırıyorum ve giyiyorum. Ama maalesef bu da tıpkı ikincisi gibi karakterin iki bacağının arasında kalıyor ve tüm vücudu kaplamıyor. Yani bu üç popüler kostüm de bu yöntemle patladı. Gördüğün gibi piyasadaki her minifigür veya peluş kodunu bu şekilde direkt yapıştırınca maalesef düzgün çalışmıyor. Ama hiç merak etme. Saber Showdown'da gerçekten sorunsuz çalışan minifigür kostümleriyle ilgili başka bir video çekeceğim. Küçük bir not olarak da şunu ekleyeyim. Bu anlattığım mobil yöntem, Android ve cihazında Google Chrome açabilenler içindi. iOS, yani Apple cihazlarda bu sistem tam olarak nasıl yapılıyor şu an net bilmiyorum. Ama eğer onun da bir yolunu bulursam, kesinlikle onun için de ayrı bir rehber videosu çekip anlatacağım, söz. Umarım bu detaylı video işine yaramıştır ve kafandaki tüm soru işaretlerini çözmüştür. Videoyu beğendiysen bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kal.